Ey Mekke! Eğer insanların beni senden çıkarmasaydı, seni asla terk etmezdim. Göç, evini ve geçmişini ardında bırakmak zorunda kalmanın hüznünü taşır. Terk edilen her sokak, kapanan her kapı, ardında yarım kalan bir hikaye bırakır. İslam medeniyeti, hicreti yani göçü, takviminin ve yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul etmiş. Göç, İslam'ın yayılması ve adalet devletinin inşasında dönüm noktası olmuştur. Peygamberimiz ve sahabeleri Medine'ye göç ettiklerinde, bu sadece Mekke'deki zulümden bir kaçış değil, aynı zamanda kardeşlik ve adalet temellerine dayalı yeni bir toplumun sosyal, iktisadi ve siyasi inşası olmuştur. Göç, zulmün, savaşın, açlığın ve adaletsizliğin sonucu olarak yaşanır. Son 20 yılda dünya genelindeki göçmen sayısı 150 milyondan 280 milyona çıktı. Yüz milyonlarca insan yeryüzünde yaşayabilmek için başka bir yere sığınmak zorunda kaldı. Kim zorunlu olmadıkça evini terk eder? Göç her adımı belirsizlikle dolu bir umudu ve ardında bırakılan hayatın özlemini taşır yüreğinde. Göçmenlerin karşılaştığı zorluklar kolay değildir. Dil, kültür, yeni yasalarla uyum sağlama gibi engellerle zorlu bir entegrasyon süreci başlar onlar için. Göç, Allah'ın zorladığı bir kader değil, insanların yaptığı yanlışların neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Ve tüm insanlık tarafından engellenmesi gerekir. Zulümler, savaşlar, yoksulluk ve siyasi kargaşalar binlerce insanı daha iyi bir yaşam arayışına iter. Göç, mücadele edilecek bir kavram değil, adaleti, ekonomik kalkınmayı, yoksullukla mücadeleyi, savaşları sonlandırmayı ve barışı tesis etmeyi gerektiren bir süreçtir. Ancak bu şekilde herkes için kendi ülkelerinde aradıkları istikrar sağlanabilir. Eğer uluslararası toplum bir araya gelirse, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayacak planlar ve politikalar uygulanırsa, göç yerine ülkeler inşa edilecek, insanlar onurlu ve güvenli bir şekilde kendi memleketlerinde yaşayacaktır. Göçü yönetmek her zaman mümkün değildir. Bu sebeple ülkemizin de içinde bulunduğu bu konjonktürde atılacak adımlar adil ve insancıl göç politikalarıyla başlamalıdır. Göçmenlere daha iyi imkanlar sunmak herkesin sorumluluğudur. Türkiye, dünya genelinde en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak insani sorumluluğunu yerine getirse de bu yük tek bir ülkenin omuzlarında olmamalıdır. Göç alan ülkeler için derin ekonomik boyutlar da bu sürecin sonuçlarından biridir. Ev sahibi ülkeler hem zorluklarla hem de fırsatlarla karşı karşıyadır. Bir yandan göçmenler ekonomiye katkıda bulunarak iş gücüne katılır, yetenek boşluklarını doldurur, yeni projeler yaratıp yaratıcı fikirler sunarken, diğer yandan göç alan ülkeler için sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin sağlanması ve göçmenlerin topluma entegrasyonunun sağlanması gibi zorluklar beraberinde gelir. Göç iyi yönetildiğinde toplumları zenginleştirebilir. Bugün Amerika'nın ekonomik gücü göçmenlerin yenilikçi katkılarıyla şekillenmiştir. Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası büyümesinde göçmen işçilerin emeğinden faydalanmıştır. Göç, doğru politikaları ve entegrasyon planlarıyla desteklenirse ekonomik ve kültürel bir kalkınma aracı olabilir. Fakat kontrolsüz göç sosyal gerilimleri arttırabilir. Bu nedenle göçün avantajlarını sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetmek dünya liderlerinin başlıca görevi olmalıdır. Göçmenlerle değil, göçün sebepleriyle mücadele etmeliyiz. Daha adil göçmen politikaları için savaşları ve zulmü sona erdirmek, ekonomik adaleti sağlamak şarttır. Uluslararası toplum birlikte çalışarak göçmenleri yalnız bırakmayan dayanışma politikaları içinde olmalıdır.
Gelin bu trajediyi durdurmak için birlikte mücadele edelim. Göçmenlerin zorluklarını anlamak, onlara şefkatle yaklaşmak ve daha yaşanabilir bir dünya kurmak için birlikte çalışalım. Göçmenlerle değil, göçle mücadele edelim.